insanoğlu olarak geçmişimizi bilmezsek, geleceğimizi yaratamaz. Geçmişini şifalandırmayan, geçmiş zamanlarını onurlandıramayan, tamir edemeyen geleceğini yaratamaz. Öncelikle sizler ruhsal geçmişinizi burada destekleyebilmek, anlayabilmek ve onu onarabilmek için geldiniz. Geçmiş yaşamlarınızda acı çekmiş olabilirsiniz, öldürülmüş olabilirsiniz, geçmiş yaşamlarınızda bir dolu sıkıntılardan geçmiş olabilirsiniz. Onların akışık belirtilerini, onların acılarını, onların dertlerini, sıkıntılarını şimdiki yaşamınıza taşımış olabilirsiniz. Öncelikle bunları varmak gerekiyor, öncelikle bunları tamir etmek gerekiyor, bunları hissetmek gerekiyor ve geçmiş yaşamlarımızdaki enerjileri hissedip ve fark ettikten sonra onları bağışlamak ve özgürleştirmek gerekiyor. Şimdiki benliğimizde rahat nefes alalım. Arkamızdaki o çapalar serbest kalsın. Ve arkamızdaki çapalar serbest kaldığı zaman kanatlarımız açılmaya başlasın. Kanatlarımız açılmaya başladığında da uçmaya başlayalım. Bu toplantının asıl amacı zaten uçmaktır. Burada hepimiz uçmayı deneyeceğiz. Geleceğimiz son noktada uçmanın nasıl olduğunu, semalara çıkmanın nasıl olduğunu fark edeceksiniz. Bu öylesine söylenmiş bir laf değil sevgili dostlar. Gerçekten hepimiz semalara çıkmayı öğrenmemiz için bence anlatıyorum. Beden kütlesinde ve beden ağırlığında zihinden çıkamadığımız zaman madde ağır ve katılaşır. Ve madde katılaştığı zaman da sizler kendinizi mantıklı hissedebilirsiniz, ağır hissedebilirsiniz. Ama burada önce bir ruhsal kazanmaz, ruhsal birliktelik ve ruhunuzun enerjisi bedeninizin dışına çıkmaya başladığında eterikliği keşfetmeye başlarsınız. Eterikliğin ağırlığı yoktur. Eterik olmak demek, ruhsal olmak demek. Katının azalması anlamına gelir. Ve bu toplantıda biz burada 7 bölüm açtıktan sonra eterik yanımızı arttırıp madde yanımızı azaltmanın stratejileri uygulayacağız ve bunları genişlemeye çalışacağız. 2 gün boyunca burada harika çalışmalar yapacağız. Yarın bunların yanına yaşayacaksınız. Bunların yanına ne olduğunu bilen var mı? Hepiniz araştırmış, bilgi bir şekilde buraya geldik. Biliyorsunuz ama özet geçmek istiyorum. Bugün sözümüzün içinde bir yaşam sıvısı var. Bu yaşam sıvısı bizim aslında melekler aleminden gelen bir meleksel enerjiyle, mutlu aleminden gelen bir ruhsal enerjiyle hormon etkilemişine yerleşerekten annemizin ruhundan rahmine ulaştığımız kimliklerimizdir. Annemizin rahmine ulaştığımızda ilk önce ördüğümüz o büyük hapishane uyum sokumuzun kemiği. Etrafında çok büyük bir duvar ördük. Ve kendimizi oraya dizdik. Sonra biyolojiyi inşa etmeye başladık, onu oluyor. Sonra kafatasını, sonra organları biz biyoloji olduk. Ama o meleksel yanımızı ve ruhsal yanımızı unuttuk. Siz esas hem ruh ve hem meleksiniz. Burada bunu fark etmeye, bunu hatırlamaya, bunu anlamaya ve bunu ortaya çıkarmaya geldiniz. Bu açığa çıktığında madde tarafını artık bırakacaksınız. Ruhsal yanınızı fark edeceksiniz. Yaşam dönemlerimizin direksiyonunu artık ruhunuza ve meleksel yanına teslim etmeyi öğreneceksiniz. Şimdi akıl, zihin, bilinç dediğimiz şey tabii ki güçlü, tabii ki olması gereken. Ama ruhun ilgili ve ruhun üstadlığı çok daha yücedir. O en az 1400 yaşamdan geçip bu bedene geldi. O 1400 yaşamda öğrendiğimiz tecrübeler, o 1400 yaşamda edindiğimiz deneyimler, oradaki ustalıklar, şimdiki yaşantımızda bu üstadlığınıza gelseydi nasıl olurdu? Muhteşem olurdu öyle değil mi? O donanımlarınızın hepsi şimdi bir valiz defasıyla gibi açsaydınız ve o donanımlarınızı şu anda edinebilseydiniz birimizin amacı bu. Ve bunu kazanabilmek adına biz burada bir dolu çalışmalar yapıyoruz. Biz hepimiz şifacılarız aslında. Ve biz burada birbirimizin eksik yanlarını tamamlıyoruz. Mesela bende olan bazı şeyler sende olur, sende olan bazı şeyler bende olur. Bizde olan bazı şey sende olur, sende olan bazı şey sizde olur. Ama hepimiz birbirimizi tamamladığımız zaman ortaya bir resim elde edeceğiz. Ve burada dilek kanalının şifalanmasına hepiniz destek olacaksınız, enerjinizle. Bunu hissediyor musunuz? Şifacılığı öğreneceksiniz. Aslında şifacılık denen şey kutsal bir ilimdir.
Bu kutsal ilmi fark etmeye başladığınızda, başka insanlara dokunuş yapmaya başladığınızda, siz melekler aleminin istediğini, ruhlar aleminin istediğini ve Rabbin istediğini yapmış olursunuz. Ve onların Rabbin, meleklerin ve üstad ruhların istediği yolda, istediği safta olduğunuz zaman siz safınızı belirlemiş oluyorsunuz. Neyin safındasınız? Rabbin safındasınız. Neyin safındasınız? Meleklerin, üstad ruhların safındasınız. Ve onlar gibi mücadele ettiğiniz zaman, onlar gibi yaşam sürmeye başladığınız zaman, diğer insanlara yardım etmek için çaba sarf ettiğiniz zaman, sizin dünyada para kazanmakla ilgili hiçbir derdiniz kalmaz. Yaşamla ilgili en ufak bir arızanız, en ufak bir sıkıntınız kalmaz. Bunu nereden biliyorum? Yüzlerce çalışmalarından biliyorum. Yüzlerce benim insanların yol almış olduğu yollardan görüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir ihtiyacınız eksiklik kalmaz. Yarın hakkında bir plan yaparsınız, düşünce yaparsınız, birdenbire önümüze her şey düşüverir. Bunlar nasıl gerçekleşti dersiniz? Ama onlar gerçekleşir. Üstad ruhlar, baş melekler ve Rab artık sizi görüyordu. Çünkü sizin yıldızınız parlayacak. Şimdi düşünün, siz bir misyon sahibisiniz ve nasıl söyleyeyim size, bir bölgeyi yönetiyorsunuz diyelim. Yönettiğiniz bölgede bu Balıkesir bölgesi olsun, buranın en reisi cumhursunuz. Bu bölgedeki kişisiniz ama bu bölgedeki insanların iyiliğini istiyorsunuz. Bu bölgeyi kolaçan ettiğinizde, araştırdığınızda sizin kadar bunu isteyen bazı insanlar var. Onları görürsünüz değil mi? Onları fark edersiniz. Hemen onları fark ettiğiniz için onlara odaklanırsınız, fokuslanırsınız ve o insanları yanınıza alırsınız, öyle değil mi? Hatta onları desteklersiniz, öyle değil mi? İşte Üstad ruhlar ve Rab boyutu ve baş melekler bunu yapıyor arkadaşlar. Bizim yaptığımız onların istediği safta olmaktır. Bunu yaparken dünyada hepimiz yaşam sürerken bir bütünün parçalarıyız. Yan ve yedi. Bakalım mı? Çok sesli zaten ya beni görmüş. Hepimiz bütünün parçaları olduğumuz için şunu da kapatalım mı Serap? Kumandası oradaydı sanırım hocam. Hepimiz yan ve yin gibi siyah tarafımızı fark etme zamanına geldik. Karanlık yanımızı fark etme zamanımıza geldik. Burada 2 gün boyunca bunları öğreneceğiz ve 2 günün sonunda biz burada üst boyut çalışmaları yapacağız ve o üst boyut çalışmalarına dilerseniz katılabilirsiniz. Ama şunu fark etmeniz gerekiyor ki hepinizin siyah yanıyla beyaz yanı tam ortadan ikiye bölünmüş durumda. Şimdiye kadar size hep şu öğretildi. Karanlıktan kaçmanız gerekti, aydınlığa sığınmanız gerekti, karanlığı reddetmeniz gerekti. Hep ışığa sığındınız, hep karanlıktan kaçtınız, hep Allah'ın nerede olduğunu aradınız ve hep sanki karanlık sizi kovaladı, hep sizinle uğraştı sanki değil mi? Şimdiye kadar bu böyleydi değil mi? Evet, buna son bulma zamanı geldi demektir. Artık sizinle karanlık uğraşamayacak. Neden uğraşamayacak biliyor musunuz? Geliyor, bakıyor, evet bu benim bütüne hizmette olduğunu biliyor, benim bunun işim yok der. Ben arkasını der. Ama geldiği zaman cahil görür, hala karanlıktan kaçan birisi olarak görür, bunu oynar, buna dalga geçer. Önünden arkasından oyunlar yapar, kahkaha atar. O acı çektikçe bu kahkaha atar. Çünkü onu olgunlaştırmak istiyor, onu silkelemek istiyor, onu perteye çevirmek istiyor. Onu halı gibi silkelemek istiyor. Ama olsun diye. Ama olsun diye, bakın. Bunu da unutmayın. Ateş olmasaydı bugün hangi birimiz bir yemek yiyebilirdik? Ateş olmasaydı hangi bir yemeğimizi pişirebilirdik, lezzetli hale getirebilirdik? Bugün yer altından eğer ki negatif olan, nötron olan, o karanlık olan gelmeseydi, barajdan gelen kablo bu ampulleri yakar mıydı? Hiçbir şey olmazdı. Nötronlarımız olmasaydı protonlarımız olmazdı. Peki nötron tarafını da dişi dediler. Proton tarafını erkek dediler. Peki kadınlar olmasaydı hangi bir peygamber vermesi? Olur muydu? Artık eril ve dişil enerjinin birleşme zamanı. Artık karanlıkla aydınlığın birleşme zamanı.
Artık sıfırla birin birleşme zamanı. Artık nötronla protonun birleşme zamanı ki aradaki power gücü kullanma dönemindeyiz. Artık cinsiyetler kalkıyor. Artık meleklerdeki gibi bizler de cinsiyetsiz bakış açısını öğrenme safhasına geldik. Bakın sizler burada çok büyük bir level atlayacaksınız. Bunu fark etmeye başladınız mı? Öyle bir level atlayacaksınız ki bakın, Arap ülkelerinde ben dini götürüyorum ya da hiçbir dini götürmek istemiyorum ama Arap ülkelerinde bilhassa insanları kapatırlar. Bu aynı bir köpeği tasmasını bağlamışsın, zincirle bir odaya kapatmışsın gibi. O köpeği bağladı, bir zaman sonra köpeği saldığında ne hale gelir? Köpek gitmez değil, yerinde durmaz. O enerjiyi atmak için caddenin bir sonuna gider, bir tarafına gider. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama onu bağladın diye o enerji orada birikiyor, yapamadıkları birikiyor. Yapamadıkları biriktikçe yapmak için can atıyor. Ve yetiştirmek sanki zaman kalmamış gibi davranıyor. İnsan da böyle. Bütün canlılar böyle. Sen o insanları kapatırsan, o insanları bağlarsan, o insanları dizginlemeye çalışırsan, bu insanlar karşı düşüncelere karşı büyük bir baraj dolusu gibi enerjisi birikecek. Sonra baraj kapatçıları bir açıldığı zaman durum ortadan karışır. Dünyanın aciz halini görüyorsunuz. Bunları konuşmaya gerek yok. Ama bizler ve bizim gibi insanlar bunu tamamen ortadan kaldırmakla gerektir. Ve sizler de yavrularda başka insanlara bunun için yardım edeceksiniz. Bunun için dokunuşlarda bulunacaksınız. Ama önce kendinizi şifalandırın, önce kendi enerjinizi açığa çıkartın, sonra başkalarına dokunmayı öğreneceksiniz. Siz ne kadar çok başkalarına dokunabilirsiniz, o kadar çok melekler alemi ve ruhsal boyuttan, semalardan gözetilirsiniz. Bütün takım taklavatlarınız bu yaşamda önümüze serilir. Takım taklavattan kastım, örnek olabilmek için, Saint-Germain deyimiyle bardak olabilmek için neye ihtiyacınız varsa size verilir. Eğer ki ben Saint-Germain deyimiyle bayrak olabilmek için bir şeyim eksikse bana semalardan hemen o bilgi gelir ve benim önüme konur ve ben örnek bir yaşam sürerim. Yaşamımla size örnek olabilir. Tarzımla size örnek olabilir ve bir idol olarak sizler de benim gibi olmak istersiniz, öyle değil mi? Misal, illa ben edemiyorum. Ama herkesin bir idolü vardır, herkesin bir örneği vardır. İnsanoğlu yaşamda hayal kuramadığı hiçbir şeyi yapamaz. Görmediği hiçbir şeyi gene hayal kuramaz. Görmediğiniz bir şeyi hayal kuramadığınız gibi o şeyi gördükten sonra hayal kurabilirsiniz. O yüzden birilerinin hayatını incelemek gerekiyor. Birileri nasıl yaşıyor, birileri nasıl davranıyor, birileri nasıl yapıyor ve bunu kavradıktan sonra hayal kurmaya başlarsın. Bunun yaşantısı gibi yaşantı. Ve ondan sonra senin realiten haline gelir. Bu toplantıdan sonra evlerinize gittiğinizde düşüncelerinize çok dikkat etmenizi istiyorum. Altını çize en önemli baskıyla söylediğim şey budur. Bütün toplantılarda. Çünkü yüzlerce toplantı yaptım ve sizin gibi yüzlerce arkadaşlarla çalışmalar yaptım. Hepsinin hayatı ciddi oranda değişiyor. Ama %10 kadar, %15 kadar kişiler hayatlarında bazı problemler yaşayabiliyor. Bunlar kendi düşünceleriyle alakalı. Yani burada siz birlik enerjisiyle ortalama bir kişi 1,5 manyetik voltluk enerji saçarken siz burada rezonansa girdiğiniz zaman birdenbire 45-50 manyetik volt tanımaya başlıyorsunuz. Birdenbire. Dolayısıyla sizin düşünceleriniz realiteye çok daha hızlı gelmeye başlayacak. Ama sizin ne düşündüğünüzü bu toplantı bittikten sonra ben bilemem ki. Ben gittim memleketine, bu toplantı bitti. Orada ne yapıyorsun, ne düşünüyorsun, ne film izliyorsun ben bilmem ki. İşte buna sen dikkat edeceksin. Hayatınıza sokmak istemediğiniz diziler, filmler yok, yasak. Acitasyonlu müzikler yasak. Dert dinlemek yasak. Bana derdini anlatmayacaksın. Bana derdini anlatma. Bana tamam ben seni anladım. Sebep odaklı değil de sonuç odaklı ol diyeceksin. Ne yapabiliriz? Bana onu söyle. Nasıl düzeltebiliriz? Bana onu söyleyeceksin. Ama derdine dert olup, derdine ortak olup, onun derdini ah vah edelim, çiğnem edelim. Sabaha kadar onun derdiyle muhabbet yok arkadaşlar. Neden yok biliyor musunuz? Güçlü enerji olacaksınız. Bütün hücreleriniz o bilgiyi açık alamazsınız. Bunları çok özel göstermek zorundasınız. Bunu baştan anlatıyordum size.
Çünkü güçlendikten sonra dikkatli olmanız gerekiyor. Ellerini açsana. Serbest bırakın. Biz burada akış istiyoruz. Zincirin halkaları gibiyiz. Bir zincir kendini kapatırsa öbür zincire enerji geçmez. Çünkü ellerimizde gözler vardır. Tahtanın gözünü bilirsiniz. Ellerimizden enerjiler çıkar. Meryem Ana sürekli böyle durmuş. Sürekli. Mesih sürekli böyle durmuş. Peygamberlerin hepsi böyle boğuştan çıkmış. Hep böyle. Bakın aziz insanlar hep resimleri böyledir. Hatta bundan bile bez vardır. Bu şekilde. Biz ellerimizi kapatmamız lazım. Yani bizim düşüncelerimiz ellerimizden çok daha fazla yolu çıkar.